Ve sizin bu pastadan payınızı alma vaktiniz geldi. Para kazanmanın ve parayı büyütmenin en önemli aşamalarından bir tanesi de güven vermek için. %99'luk bir pasta var. Dünya pastasındaki yerinizi alabilirsiniz. Çok iyi sistem. Eğer ki bunu becerebilirseniz müthiş sistem. İşleri büyütme vakti geldi. Artık büyük oynamak istiyorsunuz. Sadece TL değil, döviz geliri elde etmek istiyorsunuz. Yurt dışına açılmak istiyorsunuz. Kendinizi dünyaya tanıtmak istiyorsunuz. Uluslararasılaşmak için uluslararası kuralları bilmeniz gerekiyor. Ve bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de uluslararası ticaretteki ödeme şekillerini bilmeniz şart. İşte bugün arkadaşlar size 5 maddede 5 ödeme şeklini anlatacağım. Bu ödeme şekillerini bilerek artık daha güvenli bir şekilde uluslararası okyanuslara açılabilirsiniz. Dünya pastasındaki yerinizi alabilirsiniz. O halde arkadaşlar seri bir şekilde başlayalım. Arkadaşlar ödeme şekillerini burada sıraladım. Türkçe ve İngilizce olarak. İngilizce tabirlerini bilmeniz çok önemli. Çünkü yurt dışındaki insanlarla İngilizce muhatap olacaksınız. O yüzden bu tabirleri bilelim, öğrenelim, ezberleyelim. Öncelikle peşin ödemeden gideceğiz. Yani cash in advance oluyor. İkinci olarak akreditif yani letter of credit ödeme şekillerinden belki de en önemlisi olarak buna gideceğiz. Üçüncü olarak vesait mukabili yani documentary collection olarak ilerleyeceğiz. Ve sonrasında da consigne ödeme, consignment ve son olarak da açık hesap, open account terms tabirlerini ele alacağız. Hem ihracatçı için hem ithalatçı için çok önemli bilgilerdir. Yani siz iki taraftan da biri olsanız bunları bilmeniz gerekiyor. Güvenli alışveriş yapabilmek için ya da güven vermek için. Para kazanmanın ve parayı büyütmenin en önemli aşamalarından bir tanesi de uluslararasılaşmaktır. İşte arkadaşlar uluslararası ticarete girmeye bu yüzden ihtiyacınız var. İşlerinizi büyütmeye bu yüzden ihtiyacınız var. İthalat ya da ihracat yapmaya bu yüzden ihtiyacınız var. Arkadaşlar şunu bilelim, Türkiye 1 trilyonluk kadar bir ticaret hacmi yaratıyor ve bu dünyanın neredeyse %1'ine denk gelmektedir. Yani dışarıda %99'luk bir pasta var ve sizin bu pastadan payınızı alma vaktiniz geldi. Bu tabirleri işte bu yüzden bilmeniz gerekiyor. Peşin ödeme, cash in advance ödeme şekliyle başlayalım. Arkadaşlar zaten adı üstünde peşin ödeme. Bu ödeme şeklinde tüm risk ithalatçıdadır. Size ihracatçı tarafından gönderilecek proforma faturada ödemeyi ne zaman yapmanız gerektiği belirtilir. Eğer ki ithalatçıysanız bu ödeme şeklinde olabildiğince geç ödemeye bakın. Örnek verelim. Sizin ön ödeme yapmanız gerekiyor ki adam üretime başlasın. Diyelim ki %30'luk bir ödeme yapıyorsunuz. Üreticinin geriye %70'lik bir riski kalıyor. Üretici de parayı bir an önce istediği için ürünleri olabildiğince hızlı üretmeye çalışır. Ancak şunu bilmek gerekir ki üreticinin fabrikasından mal ancak siz ödemenin %100'ünü yaptığınızda gerçekleşecektir. O yüzden tüm risk ithalatçının üstündedir. Eğer ihracatçıysanız en güvenli yol da aslında peşin ödeme şeklidir. Bu şekilde tam tersi olur. Siz malınızı üretirsiniz, ödemenizi alırsınız ve malı sevk edersiniz. Bunun en güvenli yolu da ön ödemenin %100'ünü alırsınız. Yani siz daha hiçbir şey üretmeden paranın hepsini almış olursunuz ve malları ürettikten sonra sevk edersiniz. Tabii ki böyle ödeme şeklini kabul edecek ithalatçı bulursanız. Arkadaşlar akreditif ödeme şekli aslında yurt dışı ticarette, uluslararası ticarette en çok kullanılan ödeme şekillerinden bir tanesidir. Hatta ödeme şeklidir bile diyebilirim. Akreditif ödeme şeklini tek bir cümleyle açıklamaya çalışırsak aslında bankanız size kefil oluyor. Ya diyor bu adam bu ödemeyi yapmazsa ben o adamın yerine bu ödemeyi yapacağım diyor. Hemen hızlıca bakalım. Siz akreditif anlaşmanız için öncelikle ithalatçının güçlü banka bağlantıları olması lazım. İyi bir firma olması lazım ve kredibil olması lazım. Mal hazır olduğunda siz bankanıza bildirirsiniz. Ya ben kreditif açmak istiyorum şu ihracatçı firma için diye, diyelim ki $100.000 ve bunu bankanız kabul eder. Kabul ettikten sonra bir draft hazırlar. Bu draftı da diğer bankaya yani alıcının bankasına gönderir. Akreditif tabii ki masraflı bir olaydır. Bu masrafın ihracatçı mı ithalatçı tarafından mı karşılanacağının karar verilmesi gerekir. Belki 50-50 ödeyebilirsiniz ama siz eğer ki ithalatçıysanız olabildiğince bunu ihracatçıya yaslamaya çalışın. İhracatçı ithalatçıya malın hazır olduğunu bildirir ve ithalatçı da kendi bankasına yani amir bankaya LC açmasını ister, draft açmasını ister. Ve bu akreditifte sizin ihracatçıyla olan çeşitli anlaşmalarınız yazmaktadır. Ödeme günü, ödeme vadesi gibi. Bu draftı banka muhacir bankaya yani karşı bankaya gönderir. Karşı banka da ihracatçının bankasına gönderdiği vesayetleri amir bankaya yani ithalatçının bankasına gönderir. Ödeme günü geldiğinde ithalatçının banka hesabında o ödeme miktarının olması gerekir. İşte buradaki önemli nokta şurada ortaya çıkıyor. Eğer ki o para diyelim ki $100.000 olsun. Ödeme gününde ithalatçının banka hesabında yoksa o halde arkadaşlar amir banka yani ithalatçının bankası ihracatçının bankasına ödemeyi yapar. Peki bunu nasıl yapar? Bildiğiniz gibi ithalatçı zaten banka nezdinde kredibildi. Ödemeyi yapamadığı için banka
krediyi açtı, parayı karşı bankaya ödedi ve bu şekilde aslında ihracatçı parasını aldı. Burada aslında risk birazcık amir bankada oluyor. Çünkü kredi açmış oluyor ithalatçıya. Ama zaten eğer ki siz güçlü bir firma değilseniz, kredibil değilseniz bankanız böyle bir şey asla yapmayacaktır. Ama banka aynı zamanda bu konudan kar ediyor. Niye? Sizde kredi açmış oldu. Bunun faizini size ödetecek. O yüzden kendisine bir kar çıkardı. Ve aslında tüm ciddi iş adamlarının kullandığı ya da bilmesi gereken bir konu. Şimdi de vesait mukabiline geçelim arkadaşlar. Burada da aslında akreditifle aynı işlem olur. Aradaki tek fark amir bankanın, yani ithalatçının bankasının muhacir bankaya ben bu ödemeyi eğer ki ithalatçı yapmazsa ben bu ödemeyi onun yerine yapacağım taahhüdünde bulunmamasıdır. Yani normalde nasıl işler biliyor musunuz ticarette? Siz yeni çalışmaya başladığınız birisiyle akreditif açarsınız, çalışmaya başlarsınız. Birkaç tane ticaretten sonra onu masrafları da kısmak için vesait mukabiline çevirirsiniz. Bu şekilde akreditif masraflarına katlanmamış olursunuz. Bu durum tabii ki ihracatçı için biraz daha risklidir. Çünkü şöyle düşünün, ihracatçı yine evraklarını toparlıyor vesayetlerini ve kendi bankasına iletiyor. Banka, amir bankaya ithalatçının bankasına iletiyor ve ithalatçı ve bankacım beni arıyor. O gün senin evraklar geldi diyor. Sizin iki tane şekliniz var. Birincisi tamam diyorsunuz, ödemeyi yapıp evrakları alabilirsiniz. İkincisi vadeli ödeme şekliyle tamam ben bu poliçeyi kabul ediyorum, ben bunun ödemesini yapacağım deyip yine vesayetleri teslim alabilirsiniz. Yani burada aslında ihracatçı için bir risk oluşuyor arkadaşlar. Ya da ikinci riske bakalım. İhracatçı ile ithalatçı vesayetlerin görüldüğünde ödenmesi konusunda anlaştı. Yani vesayetler muhabir bankadan amir bankaya ulaştığında ithalatçının onun ödemesini yapması lazım. Buna görüldüğünde ödeme denir. Ama diyelim ki ithalatçıda para yok, kredisi de yok, ödemeyi yapamadı. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Örneğin mallar çıktı Brezilya'dan geldi Türkiye'ye ve kaldı. Yani ihracatçı malı gönderdiğiyle kaldı. O malı geri çekmesi gerekir. Malı ürettiği, malı gönderdiği bir yıl zaman geçti ama ihracatçı malı alamadı. O yüzden burada ihracatçının kesinlikle ama kesinlikle ithalatçıya epey bir güvenmesi gerekiyor. Bu adam bu parayı öder demesi gerekiyor ki bu tarz bir işlem gerçekleşsin. Vesayet mukabilinde akreditif değil de the bill of exchange, yani draft, yani bir kağıt, ödeme taahhüdü kağıdı yine bankalar arası transfer edilir. Ama the bill of exchange'in amir bankayı bağlaması söz konusu değildir. Ve vesayet mukabilinde de anlaşılacağı üzere vesayetlerin önceden hazırlanması gerekir. Yani ihracatçı önce malı üretmeli, malı gemiye bindirmeli, konşimentoyu ve diğer evrakları hazırlayıp bankaya göndermelidir. Yani burada ihracatçı gördüğünüz gibi epey bir risk üstüne alıyor. Eğer ki vesayet mukabili ödeme uluslararası ticarette sizin şirketinize yapılabiliyorsa bilin ki siz gerçekten güçlü bir şirketsiniz. Bilin ki siz güvenilir bir şirketsiniz. Arkadaşlar konsinye ödeme şekline gelelim. Bunlar çok eğlenceli konular. Eğer ki konsinye ödeme yapabiliyorsanız ne mutlu size. Örnek verelim, ben Vakko'yum ve İtalya'dan Türkiye'ye erkek takım elbiselerini ithal edeceğim. Ama parayı İtalyanlara ödemek istemiyorum. Öyle bir güçlüyüm ki, öyle çok satışım var ki, İtalyanlar bana öyle güveniyorlar ki ve adamlarda tabii ki stok da var ki, kardeşim diyorlar ben sana bu malı göndereyim, sen malı sat, sattıktan sonra benim ödevimi yap. Çok iyi sistem. Eğer ki bunu becerebilirseniz müthiş sistem. Gerçekten iyi bir reputasyonunuz olması gerekir. Gerçekten güçlü olmanız gerekir. Bu sistemi gerçekten güçlü firmalar, montanlı firmalar yapabiliyorlar ama herkese bu sistem uygun olmayabilir. Son olarak açık hesaba gelelim. Yani Open Account Terms sistemine gelelim. Arkadaşlar bu zaten bildiğiniz gibi açık hesap genelde uluslararası ticaretlerde 30, 60 ya da 90 günlük ödemeler olur. Ne olur? Adam malı gönderir. Aradan 30 gün geçer. Ben malı satsam da satmasam da adama ödemeyi yapmam gerekir. Tabii ki ödemeyi yapmazsam ne olur? İthalatçı olarak bana pek bir şey olmaz. Ne olur? Adam sadece bana bir tane açık hesap mal gönderir ne de mal gönderir. Burada da ihracatçı en büyük riski taşır. Yani tam olarak aslında peşin ödemenin tam tersidir. Açık hesap gümrük işlemlerinde ihtiyacınız olan tüm evrakları gönderir. Siz malı alır stoğunuza koyarsınız. Malı satarsınız ya da satmazsınız. Ama o malı ödemesini, taahhüdünü yapacaksınız. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 5 tane ödeme sistemi var ama açık konuşalım. Yeni şirketseniz, yeni başladıysanız, ya ben Amazon'dayım, Amazon'a mal satacağım diyorsanız, şahıs firmasıysanız ya da vesaire, peşin ödemeden başka pek bir şansınız olmayacaktır. Burada da çeşitli riskler üstünüze alıyorsunuz. Ama güçlenmiş bir firmaysanız 2, 3, 4 ve 5. maddeler tabii ki sizin için uygun olacaktır. Önemli olan bunları bilmek ve önemli olan geleceğe hazır olmak. Arkadaşlar bugün kabataslak tüm ödeme şekillerini anlatmak istedim. Ancak ileride bu konuya daha da detaylı değinebiliriz. Eğer ki sorularınız varsa lütfen yorumlarda paylaşın ya da bir görüşünüz varsa lütfen bizimle paylaşın arkadaşlar. O halde arkadaşlar tekrardan teşekkür edelim. Eğer ki içeriğimi beğendiyseniz lütfen videomu beğenin ve beni takibe alın. Tabii ki o zile de dokunabilirsiniz. Çalar size bilgi gelir. Bilgileri ilk başta siz çekmiş olursunuz. O halde arkadaşlar her zamanki gibi bir sonraki bölümde görüşene dek bilinç, bilgi ve birlik ile bizimle kalın. Hoşça kalın efendim.